Selam dostlarım, Kriptomen kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Pitbull Coin'den bahsedeceğiz. Pitbull Coin ile ilgili bu sene beklentim nelerdir? GTO borsasında listelenebilir mi? Veya OKX borsasında listelenebilir mi? Bunlarla ilgili kendi görüşlerimi ve kendi bilgilerimi sizlere aktaracağım. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buradaki anlatacaklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kararınızdır. İlk önce Pitbull Coin'imizin grafiğine bakacak olursak dostlarım, biliyorsunuz çok uzun zamandan beri yatay gidiyor, bir düşüşler yaşıyor. Bu zamanlarda gayet doğal. İlerleyen zamanlarda piyasa tekrar döndüğünde güzel haberler ve güzel borsalarda listelendiği zaman çok güzel yükselişlerini yapacağını düşünüyorum dostlarım. Bakın sizlere bir şey göstermek istiyorum Pitbull Coin'in grafiğinde. Şuradan itibaren başlamış. Buradan sürekli yatay gitmiş. Görebiliyorsunuz burada dostlarım. Sürekli ekümüle olmuş, yatay gitmiş. Sonra gördüğünüz gibi yükselişine başlamış. Artık ne kadar yükseldiğini burada siz kendiniz görebiliyorsunuz. Bunun aynısını bu şekilde yine görebiliriz. Bu grafiği sürekli bu tarz coinler yapıyor. Shiba'da yapmıştı bunu. Baby Doge'de yaptı dostlarım. Bence sıra Pitbull coin'imizde olduğunu düşünüyorum. Yani buradan biraz daha yatay gittikten sonra emin olun şuradaki yükselişin aynısını biz çok rahat göreceğiz. Bu potansiyel Pitbull coin'imizde çok fazla var dostlarım. Belki bundan çok daha iyisini de görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Pitbull coin'imizin önü gerçekten çok açık. Bir GTO borsasında listelenmesi var. Bir OKX borsasında listelenmesi var dostlarım önümüzdeki zamanlarda. Zaten bunlar da listelendiği zaman bizim Pitbull coin'imiz önündeki birkaç tane sıfırı atabilir diye düşünüyorum. Peki 2022 yılında Pitbull coin'imiz hangi borsalarda listelenebilir ve ne kadar sıfır atabilir diye kendi görüşümü soracak olursanız, benim kendi görüşüm bu yılın ortalarında dostlarım bir GTO ve OKX borsasında listelenmesini bekliyorum. Çünkü bu hata yapacaklarını düşünüyorum. Hem geliştiricileri hem GTO tarafından bu atak gelecektir diye düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, biliyorsunuz Holders'ı gittikçe yükseliyor. Hemen hemen 500 bin Holders'a yaklaşmış durumda dostlarım. Bu kadar yatırımcıyı diğer borsalar göz ardı edemez diye düşünüyorum. Bir GTO borsası olsun veya OKX borsası olsun illaki bizim Pitbull coin'imizi listeleyecektir diye düşünüyorum. MaxG borsasında listelendiği zaman bu şekilde pump attığına göre dostlarım, GTO borsasına geldiği zaman artık ne kadar yükseleceğini siz tahmin bile edemezsiniz diye düşünüyorum. Tabi bunların ilerleyen zamanlarda hepsini göreceğiz. Yani tahminen bu yılın içinde bizim Pitbull coin'imiz 2-0 atar diye düşünüyorum dostlarım. Belki daha güzel borsalarda listelenir. OKX gelir, GTO'ya yine gelir. Çok daha güzel yükselişler yapar. Yapması da zaten bizim için iyi. Hepimiz kazanırız diye düşünüyorum dostlarım. Biliyorsunuz bu tarz coinleri aldığımız zaman hodl yapmamız lazım, sabretmemiz lazım. Elimizdeki malın kıymetini bildikten sonra emin olun bu tarz coinler bizi fazla üzmez diye düşünüyorum. Artık kendini bir nevi ispatlamış durumda. Piyasa değeri zamanında 100 milyon dolarlara geçmişti dostlarım. Şu an piyasanın düşmesiyle birlikte piyasa değerinde de biraz düşüşler var. Onları birazdan yine sizlere göstereceğim. Ama ilerleyen zamanlarda o yükselişler ve piyasa değeri tekrardan geri gelecektir diye düşünüyorum. Yani şurada alan insan bu kadar sabrettiyse meyvesini de yedi dostlarım. Artık siz nerelerden aldınız tam bilmiyorum ama siz aldığınız konumdan sabrettiğiniz zaman emin olun bundan daha iyi meyveler yiyeceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz coinler, Shiba bunu yapmıştı dostlarım. Biliyorsunuz Binance borsasında Shiba listelendikten sonra ay sezonuna girmişti. Yaklaşık 4-5 ay sürekli yatay gitti. Fiyat olarak önünde 5 tane sıfır vardı. 600'lerde işlem görüyordu dostlarım. Sonra bir anda pump atıp ikinci sıfırını neredeyse atacaktı. Aynı şekilde bu tarz yatay gitmesi çok doğal. Emin olun bu pumpların devamı gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bizim Pitbull coin'imize gerçekten çok büyük potansiyel var diye düşünüyorum dostlarım. Tamamen bunların hepsi kendi kişisel görüşlerim ve kendi düşüncelerim dostlarım. Ama ben dediğim gibi bu yılın ortalarında bir GTO borsası listelenmesi bekliyorum. Çünkü çok güzel yükselişler, çok güzel hacimler girecektir. Zaten Pitbull coin'imiz o zamana kadar kendi yükselişlerini ve Bitcoin ile eşliğinde yükselişlerini yaptıktan sonra emin olun GTO borsası da çok dikkatini çekecektir diye düşünüyorum.
ve bir anda GTO borsası listelenmesi haberi gelirse hiç şaşırmayın dostlarım. Çünkü bu potansiyel bizim Pitbull coin'imizde var. Pitbull coin'imizin market cap'ine bakacak olursak şu anki piyasa değerine ne kadar olmuş, market cap sıralamasında kaçıncı, onları söyleyeceğim sizlere. Şu anki market cap sıralaması 3423. sırada. Toplamda 87.000 kişi izliyor dostlarım. Peki piyasa değeri ne kadar düşmüş, nerelere gelmiş diye bakacak da olursak şu anki piyasa değeri 38 milyon dolara gelmiş durumda dostlarım. Biliyorsunuz bir düşüşler oldu piyasa değerinde. Bu genel piyasaya bağlı dostlarım. Bitcoin tekrardan hacim kazandığında bizim Pitbull coin'imize yükselişlerine başlayacaktır diye düşünüyorum. Eski seviyelerine çok rahat gelecektir. Ondan sonra zaten diğer yükselişlerine devam edecektir diye düşünüyorum. Pitbull coin'imizin güncel holders'ına da bakacak olursak Pitbull coin'imizin şu anki güncel holder sayısı 464 bin, yaklaşık 465 bine yaklaşmış durumda. Şu an piyasa biraz düşüyor oldu, geri çekilme yaşadığı için dostlarım ufak bir düşüş olmuş ama tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda sabrettiğimiz zaman, hodl yaptığımız zaman Pitbull coin bize çok güzel kazançlar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Pitbull coin ile ilgili son dakika bilgileri ve haberleri almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz like atarsanız bizi de desteklemiş olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.